1954 yılının sıcak bir yaz akşamı. Mardin'in sessiz gecelerinde yıldızlar o kadar parlaktı ki, gökyüzüne bakarken kendinizi sonsuzlukta kaybolmuş gibi hissederdiniz. O gece, sıradan bir gece olacaktı. Ta ki sabah olduğunda, Mardin tren istasyonuna varması gereken bir tren, rayların üzerinde iz bırakmadan kaybolana kadar. Bu olay, resmi kayıtlara hiçbir zaman geçmedi. Gazetelerde küçük haber kırıntıları olarak kaldı. Anlatılanlar ise bir şehir efsanesinden ibaret sanıldı yıllarca. Ancak olayın şahitleri yaşadıkları dehşeti asla unutamadı. Bugün sizlerle, Türkiye'de işlenmemiş, unutulmuş bir gizemli dosyayı açıyoruz. 1954 Mardin kaybolan tren vakası. Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes, bu olayın ardında yatan korkunç ihtimalleri öğrendiğinde, bir daha bir trene bindiğinde camdan dışarı baktığında karanlıkta bir şeylerin onu izlediğini hissedebilir. 1954 yılının Temmuz ayında, Diyarbakır'dan kalkıp Mardin'e sabaha karşı varması beklenen yük ve yolcu karışımı bir tren, tam 53 kişiyle birlikte yola çıktı. İçerisinde 19 yolcu, 5 görevli, kalanlar ise malları yükleyen ve boşaltan geçici işçilerdi. Gece 1:30 civarında, treni en son görenler, Kızıltepe yakınlarında trenin yavaşladığını ama yoluna devam ettiğini söyledi. O saatten sonra tren bir daha asla görülmedi. Sabah Mardin tren istasyonunda görevli Mehmet Ali, trenin gecikmesine anlam veremedi. İstasyondaki görevli telsizle Diyarbakır istasyonu ile bağlantı kurdu. "Tren yolda mı kaldı?" diye soruldu. Cevap hayır. "Dün gece normal çıkış yaptı" oldu. Ardından hemen ray hattı boyunca arama çalışmaları başlatıldı. Ancak Mardin'e kadar uzanan 80 kilometrelik ray hattında tek bir vagon parçası, tek bir teker izi, tek bir kırık ray bile bulunamadı. Tren, 53 insanla birlikte adeta buhar olup uçmuştu. Yıllar sonra, olayın yaşandığı geceye dair görgü tanıklarının anlattıkları ortaya çıkmaya başladı. Kızıltepe'nin 10 kilometre kuzeyindeki bir köyde yaşayan Ahmet isimli çoban, o gece sürüsünü korumak için uyanık olduğunu ve gece 2:00 sularında çok parlak bir ışık gördüğünü anlattı. "Gökyüzünden sanki ay yere iniyordu. Çok büyük bir ışık gördüm. Tren sesi de geliyordu ama birden bir patlama gibi bir uğultu oldu. Işık bir anda yok oldu. Tren sesi de kesildi." Bir diğer tanık, rayların 1 kilometre uzağındaki bekçi kulübesinde kalan Hasan ise o gece havada kıvılcımlar ve titreşim hissettiğini, ardından büyük bir sessizlik çöktüğünü anlatmıştı. Bu anlatımların hiçbiri resmiyete girmedi. Çünkü devlet yetkilileri olayın tehlikeli söylentilere yol açmaması için basına kısıtlı bilgi verilmesini istemişti. Kaybolan trende o gece yolculuk yapan 19 yolcunun ve görevli işçilerin aileleri, haftalarca, aylarca çocuklarının, eşlerinin geri dönmesini bekledi. Annesiyle trene binen 8 yaşındaki Ali'nin babası, her gün istasyona gelip acaba geri gelirler mi diye rayların başında bekledi. Bir anne, oğlunun kokusunu raylardan alabilmek umuduyla istasyonda geceleri uyumaya başladı. Devlet arama çalışmalarını sessizce sona erdirdi. Çünkü ortada kaybolan bir tren dışında hiçbir şey yoktu. Ne bir ceset, ne bir bagaj parçası, ne de bir tren enkazı bulunabildi. Bu olay, Mardin'de yıllarca bir yasaklı hikaye olarak anlatıldı. Ancak kulaktan kulağa yayılan birçok komplo teorisi oluştu. 1. Uzaylı kaçırılması teorisi. Tanıkların anlattığı ışık patlaması, gökyüzünden inen ışık huzmeleri iddiaları, treni uzaylıların kaçırdığı teorisini gündeme getirdi. 2. Zaman kapısı teorisi. Rayların belli bir noktasında zamanda kırılma yaşandığı, trenin farklı bir zamana kaydığı ileri sürüldü. 3. Yeraltı şehri iddiası. Trenin raylardan saparak fark edilmeyen bir yeraltı geçidine girdiği ve orada kaybolduğu teorisi konuşuldu. 4. Devlet sırrı ve silah taşıma. Trenin aslında bir silah sevkiyatı yaptığı, bazı güçler tarafından raydan çıkarılarak yok edildiği iddiaları ortaya atıldı. O dönemde tren yollarının güvenliği sık sık ihlal ediliyordu. Kaçak yük taşıma, sabotaj, rayların sökülmesi gibi olaylar yaşanıyordu. Bu açıdan bakıldığında, trenin kaçak bir yük taşıdığı ve sabotaj sonucu kaybolduğu iddiaları mantıklı gelebilir. Ancak hiçbir parça bulunamaması, trenin kaybolduğu gecede yaşanan tanık ifadelerindeki ışık fenomeni, bu olayı rasyonel açıklamaların ötesine taşıyor. Belki de tren bir şekilde, bilinmeyen bir teknoloji veya güç tarafından tamamen ortadan kaldırıldı. 1954'ten sonra, Mardin'de gece tren bekleyenler zaman zaman tuhaf sesler duyduklarını iddia etti.
Rayların üzerinde ilerleyen ama gözle görünmeyen bir tren sesi. Buhar düdüğü gibi bir ses. Ardından soğuk bir rüzgar ve sessizlik. Birçok kişi gece istasyon yanında yürürken görünmeyen bir trenin geçtiğini hissettiğini söyledi. Tren raylarının üzerinde bir gölge gibi kalan bu vakadan sonra, Mardin tren yollarında çalışan işçiler bile gece vardiyalarına çıkarken dua ederek çıkmaya başladı. 1954 Mardin kaybolan tren vakası, bugün bile çözülmemiş bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Hiçbir devlet arşivinde resmi rapor bulunmaması, olayın gerçek olup olmadığına dair şüphe uyandırsa da, dönemin Mardin halkı bu olayın gerçek olduğunu savunuyor. Peki ya gerçekten bir tren, yolcularıyla birlikte başka bir boyuta geçtiyse? Ya da dünyada bizim bilmediğimiz bir güç, o gece Mardin'in karanlık raylarında yürüyen demir yığınına el koyduysa? Belki de bu, Türkiye'de gizlenmiş en büyük sırdır. Peki sizce, 1954'te Mardin'de kaybolan trenin arkasında ne yatıyor olabilir? Uzaylılar mı? Zamanda kayma mı? Yeraltı şehri mi? Devlet sırrı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Eğer bu tür işlenmemiş gizemli olayların daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, kanala abone olup bildirimi açmayı unutmayın.